Vücudumuzdaki sinyallerin, yani o en basit düşüncelerin ve hislerin nasıl bu kadar akıl almaz hızlarda hareket ettiğini hiç düşündünüz mü? Bugün işte o biyolojik mucizenin tam kalbine, her şeyin başladığı o tek bir noktaya, bir nöronun içine dalıyoruz. Ve her şey bu soruyla başlıyor. Tek bir sinyal saniyede 100 metreyi aşan bir hızla nasıl yol alabilir? Yani bir dokunma hissinden tutun da karmaşık bir karara kadar her şey göz açıp kapayıncaya kadar vücudumuzda seyahat ediyor. Peki ama nasıl? Gelin bu gizemi birlikte aydınlatalım. İlk olarak bu yüksek hızlı mesajları taşıyan biyolojik kablolarla tanışalım. Yani sinir sistemimizin temel taşı olan nöronlarla. Onları vücudumuzdaki trilyonlarca bağlantıdan oluşan devasa bir iletişim ağının en önemli parçaları olarak düşünebilirsiniz. Şimdi asıl olaya geliyoruz. Nöronun kendisi. Dinlenme halindeki bir nöronu boş, sakin bir hücre sanabilirsiniz ama aslında tam tersi. O bir tetikleyiciyi bekleyen, ağzına kadar doldurulmuş, sofistike bir biyolojik pilden farksız. Evet, eksi 90 milivolt. Bu büyük bir sinir hücresinin dinlenirken sahip olduğu elektrik potansiyeli. Peki bu eksi ne anlama geliyor? Çok basit. Hücrenin içi dışına kıyasla daha negatif yüklü. Bu da demek oluyor ki içinde depolanmış, patlamaya hazır bir enerji var. Adeta kurulmuş bir yay gibi harekete geçmek için o anı bekliyor. İyi de bu elektrik yükü nasıl oluşuyor? Olay tamamen iyon dengesizliğinde. Tıpkı bir pilin artı ve eksi kutuplarının olması gibi nöron da pozitif yüklü iyonları çok hassas bir şekilde ayırıyor. Hücrenin içinde bolca potasyum, dışarıda ise bolca sodyum var. İşte bu ayrım o kritik elektrik potansiyelini yaratıyor. Ve bu hassas dengeyi koruyan 3 temel kahraman var. Birincisi, potasyum sürekli dışarı kaçmaya çalışır, bu da içeriği daha negatif yapar. İkincisi, yorulmak bilmez bir kapı görevlisi gibi çalışan sodyum-potasyum pompası. Bu pompa, içeri sızan sodyumu dışarı atarken, kaçan potasyumu geri içeri alır. Ve son olarak, içeride kapana kısılmış negatif yüklü dev proteinler var. Bunlar dışarı çıkamadığı için, içerideki negatif ortamı iyice güçlendirir. Tamam, pilimiz dolu ve harekete hazır. Peki bu dolu pili nasıl ateşliyoruz? Yani o meşhur ya hep ya hiç kıvılcımı nasıl çakıyor? Bilimsel adıyla aksiyon potansiyeli nasıl başlıyor? Şimdi ona bakalım. Biliyor musunuz? Bu devasa reaksiyonu başlatmak için gereken tek şey küçücük bir dürtme. Potansiyel eksi 90'dan sadece biraz yukarı tırmanıp diyelim ki eksi 65 milivolta ulaştığında kritik bir eşik aşılmış oluyor. Ve o eşiği geçtiğiniz an artık geri dönüş yok. Düğmeye basılmış oluyor. Bakın öncesi ve sonrası ne kadar net. Dinlenirken her şey sakin, sodyum kapıları kilitli ve hücrenin içi negatif. Ama o tetikleyici sinyal geldiği anda işte o zaman bütün oyun değişiyor. Kapılar açılıyor ve potansiyel pozitife doğru fırlıyor. O kritik eşik aşıldığı anda voltaja duyarlı ilk sodyum kapıları hafifçe adeta gıcırdayarak aralanıyor. Bu fırtınadan hemen önceki o meşhur sessizlik anı gibi. Azıcık pozitif yüklü sodyum iyonu içeri sızmaya başlıyor. İçeri sızan bu bir avuç pozitif iyon var ya, işte onlar ilk domino taşı etkisi yaratıyor. Hücrenin içindeki elektrik ortamı anında değişmeye başlıyor ve bu durum etraftaki diğer bütün sodyum kapıları için bir alarm zili çalıyor. Ve bum! İşte o an bu. İçerideki o küçücük voltaj değişimi yakındaki tüm sodyum kanallarının aynı anda sonuna kadar açılmasını tetikliyor. Bu artık bir sızıntı falan değil. Bu durdurulamaz bir sodyum iyonu seli. Peki sonuç ne? Sonuç artı 35 milivolt. Saniyenin 10.000'de biri gibi akıl almaz bir sürede hücrenin içi o kadar çok pozitif iyonla doluyor ki potansiyel eksi 90'dan artı 35'e fırlıyor. Yani hücrenin elektrik yükü tamamen tersine dönüyor. İşte aksiyon potansiyeli dediğimiz o meşhur kıvılcım tam olarak bu. Tabii bu kıvılcım olduğu yerde durmuyor. Bir dalga gibi nöronun sonuna kadar inanılmaz bir hızla ilerliyor ve mesajı hedefine ulaştırana kadar da asla durmuyor. İşte sinir sistemimizi bu kadar güvenilir yapan şey de bu. Ya hep ya hiç kuralı. Yani bir ışık düğmesi gibi düşünün. Düğmeye ne kadar sert basarsanız basın, ışık hep aynı parlaklıkta yanar. Az ya da çok yanmaz. Burada da durum aynı. Işık aşıldığı sürece sinyal her seferinde aynı güçte, tam güçte ateşlenir. Ya vardır ya da yoktur. Peki bu hız nasıl bu kadar artabiliyor? Sırrı miyelin kılıfı dediğimiz özel bir yalıtımda gizli. Tıpkı bir elektrik kablosunun etrafındaki plastik yalıtım gibi.
Bu kılıf sayesinde sinyal akson boyunca yavaş yavaş akmak yerine bu yalıtımlı bölgelerin üzerinden atlayarak zıplaya zıplaya gidiyor. Bu da hızı tam 400 katı artırarak saniyede 100 metreye çıkarıyor. Hem de çok daha az enerjiyle. Tam bir verimlilik harikası. Harika. Kıvılcımı çaktık, sinyali gönderdik. Peki sonra? Nöronun bir sonraki sinyal için kendini hazırlaması lazım. Yani pilin hızla yeniden dolması, sistemin sıfırlanması gerekiyor. Ateşlemeden hemen sonra nöron refrakter periyot dediğimiz zorunlu bir mola veriyor. Bu çok kısa süreli mola hem sistemin kendini toparlaması için şart hem de çok daha önemli bir işe yarıyor. Sinyalin tek yönde yani hep ileri doğru gitmesini garantiliyor, geriye doğru bir karmaşa yaşanmasını engelliyor. Peki bu sıfırlama nasıl oluyor? Çok hızlı bir şekilde şöyle. Önce içeri sodyum akışını sağlayan o kapılar tak diye kapalıp kilitleniyor. Sonra bu sefer potasyum kapıları açılıyor ve pozitif potasyum iyonları dışarı fırlıyor, içeriği tekrar negatife döndürüyor. En sonunda o emektar sodyum-potasyum pompası devreye girip her şeyi eski mükemmel haline getirerek sonra tuşları yapıyor. 2500. Bu ne demek biliyor musunuz? İşte bu yeniden şarj sistemi o kadar verimli ki en hızlı sinir hücrelerimiz saniyede tam 2500 kez ateşlenebiliyor. Vücudumuzdaki bilgi akışının hızını ve yoğunluğunu bir düşünün. Peki tüm bu anlattıklarımız ne anlama geliyor? Aslında şu ana kadar hayatın kodundan bahsettik. Gördüğünüz, duyduğunuz, hissettiğiniz her şey, hepsi bu minicik, basit elektrik kıvılcımına bağlı. İşin en inanılmaz tarafı ne biliyor musunuz? Bütün bu sürecin temelindeki o muazzam basitlik. Yani parmağınızın yanması da, en sevdiğiniz müziği duymanız da, karmaşık bir problemi çözmeniz de, hepsi temelde aynı sinyalle, aynı basit elektrik kıvılcımıyla, aynı voltaj sıçramasıyla oluyor. O zaman akla şu devasa soru geliyor. Madem sinyallerin hepsi aynı, o zaman beynimiz bir dokunuş ile bir ana arasındaki, bir ses ile bir düşünce arasındaki farkı nasıl anlıyor? İşte bütün sır o kıvılcımların ne zaman, ne sıklıkta çaktığında ve trilyonlarca bağlantıdan oluşan o karmaşık ağda hangi yolları izlediğinde saklı. Bu basit kod hayatın o inanılmaz senfonisini işte böyle besteliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.